Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kağıt ipten çanta yapımını göstereceğiz. Bunun için 5 numara tığ kullandım. Hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz ve ilmekten sonra 58 tane zincir çekiyoruz. ...58 zincirden sonra dönüyoruz ve ilk zincirden başlayaraktan sık iğne yapıyoruz. Her zincire bir sık iğne. Evet, son gözeneğimiz, son zincirimiz, sık iğnemizi yapıyoruz ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. İpimizi tığa dolayıp 1 2 gözenek atlayıp 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe bir tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İpimizi dolayıp aynı yere bir tane daha trabzan yapıyoruz. İki ipi çekip ötekini bırakıyoruz. Bir daha doluyoruz. 2 tane gözenek sayıp 3. gözeneğe bir daha trabzan yapıyoruz. İkisini çekiyoruz ve sonra kalan 3 ipi beraber çekiyoruz. Evet, bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Ve 2 zincirden sonra yine aynı yere batıyoruz. Aynı yere bir trabzan, yarım çekiyoruz, ipi doluyoruz, 2 gözenek sayıp üçüncüye tekrar trabzan yapıyoruz, yarım çekip sonra kalan 3 ipi beraber çekiyoruz. Evet, bu şekilde. Tekrar 2 zincir, aynı yere trabzan, trabzanın 2 ipini çekiyoruz, sonra tekrar doluyoruz, üçüncü gözeneğe bir tane daha trabzan yapıyoruz ve kalan 3 ipi birlikte çekiyoruz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 18 tane
V'mizin olması gerekiyor. Sayalım. Son V'mizi yapıyoruz. Sonrasında 2 zincir çekiyoruz. Ve son gözeneğe batıyoruz. Tekrar bir zincir dönüyoruz ve trabzanın üzerinden başlayaraktan bir tane sık iğne, zincir arasına 2 tane sık iğne, ve trabzanın üzerine bir tane sık iğne, zincir aralarına 2 tane, trabzanların üzerine birer tane sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sık iğne sıramızı bitirdik. Tekrar 5 tane zincir çekip döneceğiz. Dönüyoruz ve V'leri kapatacağız. Yani V'lerin üzerine piramit yapacağız, üçgen yapacağız. 2 tane sık iğne sayıyorum. 2 gözenek sayıp 3. gözeneğe tam trabzanın üzerine gelecek şekilde ipimi dolayıp trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Tekrar 2 gözenek sayıp 3. gözeneğe trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum ve kalan 3 ipi beraber çekiyorum. Evet, V'yi kapattık. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere 2 ipini çekiyoruz. Tekrar tığımıza ipi dolayıp 3. gözeneğe batıyoruz. İkisini çekiyoruz ve kalan 3 ipi birlikte çekiyoruz. Aşağıdaki V'lerin tepesine piramit yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ve sıranın sonundayız. Son üçgeni de yaptık. Sonrasında 2 tane gözenek sayıp 3. gözeneğe 2 zincir çekip bir trabzan yapıyoruz. Evet, kenarları böyle yapıyoruz. Kenarın birinde, bu kenarda 2 zincir çekip
bir trabzan yapıyoruz ve sık iğneye dönüyoruz. Öbür kenarda dönüşte 5 zincir çekiyoruz. Şimdi bu sıramızı tamamladık. Bu çantamızın tabanı olacak. Böyle çeviriyoruz. Evet, şuradan ilk zincirin üzerine sık iğne yaptığım yerden ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şu boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şu sık iğne yaptığım yere bir tane yapıyorum. Ve şuraya 5 tane sık iğne yapacağım. Üçgenin tepesine bir tane, ve zincir arasına 2 tane. Ve bu şekilde başa kadar öreceğim. Üçgenlerin tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yaparak. Tekrar diğer tarafta yaptığımız gibi burada da 5 tane sık iğne yapacağız. 3 4 ve 5. Sık iğnenin olduğu yere bir tane ve buraya 1 2 ve şu boşluğa da bir tane. Sık iğnenin oraya da bir tane yapıyorum. İpimi kaydırıyorum. Üç, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi çantanın yarım kenarını da beraber örmüş olacağım. Tam sık iğnenin oraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere bir trabzan, yarım çekiyorum trabzanı. İpi doluyorum. Ve tam ortaya gelecek şekilde, dördüncüsü olmuş oldu, ortası önemli değil. Tam ortaya gelecek şekilde
trabzan yapıp üçünü birden kapatıyorum. Tekrar ipi dolayıp trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum, ipi doluyorum. Üçgenin üzerine bir trabzan yarım çekiyorum ve kalan 3 ipi birlikte çekiyorum. Kenara 2 tane V yapmış olduk. Çantamızın kenarını oluşturacak, yarım kenarını oluşturacak o 2 V. Evet, bu şekilde öreceğim bu sırayı. Sıranın sonundayız. V'mizi yaptık. Tekrar şu boşluktaki sık iğneleri ortalıyoruz ve ortadan yine bir tane trabzan yapacağız. Yarım çekiyoruz. Kalan 3 ipi birlikte çekiyoruz. 2 zincir, aynı yere bir tane trabzan, yarım çekiyoruz, ipi doluyoruz. İki tane gözenek sayıp üçüncüye trabzan yapıyoruz aynı şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. İpi doluyoruz aynı yere. Trabzan, ikisini çekiyoruz. İki zincir çekiyoruz ve son gözeneğe bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip döneceğiz ve sık iğne sırasına geçmiş olacağız. Trabzanın tepesine bir tane, zincir boşluğuna 2 tane. Trabzanın tepesine bir tane, zincir boşluğuna 2 tane. Evet, tepelere birer tane ve zincir boşluklarını ikişer tane sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz.
Şu zincir boşluğuna da 2 tane yaparak sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve şu V'nin üzerine üçgen yapacağız. 2 gözenek sayıp üçüncüye trabzan yapıyoruz. İkisini çekiyoruz. Tekrar doluyoruz. 2 gözenek sayıyoruz. Üçüncü gözeneğe yine trabzan yapıyoruz. Yarım çektik ve tamamını çekiyoruz. Alt sıra V'ydi. Bu sıramızda üçgen yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere trabzan yapacağız. Yarım çekiyoruz. İpi doluyoruz. Üçüncü gözeneğe tekrar trabzan yapıyoruz. İpin ikisini çekiyoruz ve kalan 3 ipi birlikte çekiyoruz. Zaten çantamız bu 2 sıradan oluşuyor. Evet, bu şekilde üçgen yaptık. Bir sonraki sırada V yapacağız. Bir sık iğne, bir V, bir sık iğne, bir üçgen şeklinde çantamızı 10 sıra öreceğiz. Şu taban 2 sırasını haricinde 10 sıra örmüş olmamız gerekiyor. Sayalım: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Şimdi askı ayrımına geçeceğiz. Bunun için 9 tane tepe saydım. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. tepeye işaret koydum. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane saydım ve işaret koydum. Arada 4 tane kalmış oldu. Zaten toplamda 22 tane bu şekilde üçgenimiz olması gerekiyor. İpimi aldım. Yine bu kenarda yaptığım gibi 5 tane zincir çekiyorum. Ve işaret koyduğum yere kadar alttakiler üçgen, üstüne V örüyorum.
Son üçgenin üzerine V'sini de yapıyorum. Ve işaret koyduğum yere ipi dolayıp işaret koyduğum yerden tığ batırıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum, sık iğnesini yapacağım. Zincir boşluğuna 2 tane yapıp 2 ve 5 tane zincir çekip dönüyorum. Şimdi V'leri kapatacağım. Üçgen yapacağım. 2 gözenek sayıyorum. 3. gözeneğe trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. İpi doluyorum. 2 gözenek sonra 3. gözeneğe batıp tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. V'lerin üzerine üçgen. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, sondayız. Son V'yi kapatacağız. İki zincir çekip aynı yere batıyorum. Tekrar ipi doluyorum. Ve 2 gözenek sayıp son gözeneğe trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Ve tamamını kapatıyorum. Evet, böyle gördüğünüz gibi eksilerek gidiyor. Bu kenardan eksilerek gidiyoruz. Eksilterek gidiyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve sık iğne sırasına geçiyorum. Yani aynı şekilde örülüyor ama şu eksiltmelerde belki şaşırırsınız diye yardımcı olmak açısından tekrar göstermek ihtiyacı duydum. Evet, sık iğne sıramızı da tamamlıyoruz. Sık iğneyi yapacağım ve üçgenlerin üzerine V yapıp dönüyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi sıranın sonundayım. 2 tane zincir çekeceğim. Aynı yere batıyorum. 2 ipini çekiyorum. Trabzanım. Tekrar doluyorum. Ve son gözeneğe tekrar trabzan yapıyorum ve bu şekilde üçünü birden kapatıyorum. 3 sırayı tamamlamış olduk. Bu son sıramızdı. Eksilterek gittik 3 sırada. Şimdi tekrar sık iğnesini yapıp bu şekilde bitireceğim. Ve ince askısına geçeceğiz. Evet, bu şekilde sık iğnemizi ördük ve bitirdik. Sık iğneler bize ters bakacak şekilde tutuyoruz. Sık iğnelerin tersi bize bakacak şekilde tutuyoruz. İlmeğimizi yapalım. Ve 3 tane tepe sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncünün üzerinden tığımızı batırıp ilmeğimizi alıyoruz.
3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde öreceğiz. İpi dolayıp aynı yere bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, aynı yere bir trabzan yapıyoruz. Yarım çekiyoruz. Tekrar ipi dolayıp üçüncü gözene bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yarım çekiyoruz ve kalan ipleri birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Düz çıkarmam gerekiyor burayı. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve şuraya tekrar aynı şekilde bir trabzan yapıp bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, sık iğnesini yapacağım. Aynı şekilde tepelere bir tane, zincir boşluğuna 2 tane. Evet, sondayım. Şu zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpi dolayıp bir tane gözenek bıraktım. İkinci gözeneğe tam tepe noktaya geliyor. Trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Üçüncü gözeneğe bir trabzan daha yapıp beraber kapatıyorum. Bu şekilde 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane trabzan yarım yapıyorum. İpi doluyorum. Son gözeneğe bir tane daha trabzan ve bu şekilde kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve şu son gözüne şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip sık iğnesine dönüyorum. Yine zincir boşluğuna bir tane sık iğne. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Üçgenin tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi doluyorum aynı yere. Bir trabzan yarısını çekiyorum. İpi dolayıp 3. gözene bir trabzan yarısını çekiyorum ve kalan tamamı beraber çekiyorum.
2 zincir çekiyorum. Ve son gözüne bir trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Bir zincirle geri dönüyorum. Trabzanın tepesine bir tane, sonraki boşluğa bir tane, tepeye bir tane, sonraki boşluğa bir tane, tepeye bir tane, ve 4 tane zincir çekip dönüyorum. Tam üçgenin tepesine gelecek şekilde V yapacağım. Trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan. 2 zincir çekiyorum ve son gözüne bir trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde tekli sıraya geçtik. 4. sırada teke düşürdük. Bir tane V yaptık 4. sırada. Sonrasında sık iğne, üçgen ve sık iğne, üçgen şeklinde devam edeceğiz. Toplamda alttaki eksilterek yaptığımız sıralarla beraber toplamda 9 sıra bu şekilde öreceğiz. Evet, tekli sıraya düştük. Sık iğneleri 6 olarak ayarlayacağız. Bir tane tepeye batıyoruz. 2 tane boşluğa, 3, bir tane tepeye 4, 2 tane boşluğa 6. Evet, sık iğneleri bu şekilde ayarlıyoruz. Bundan sonrasını bu şekilde öreceğiz. Toplamda bu askı sıramız 9 sıra olmuş olacak. Askımızı 9 sıra olarak tamamladık. Şimdi öbür tarafını yapacağız. İlmeğimizi yapıyoruz ve şu işaret koyduğumuz yerin tepesinden, işaret koyduğumuz yerden
tığımızı batırıp ilmeğimizi alıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Evet, bu tarafın aynısı olacak. 3 tane zincir çekiyoruz ve sonraki tepeye 1 2 3 tane gözenek sayıp 3. gözeneğe aynı şekilde trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Çünkü üçgen tepesi V yapacağız. Bir tane daha trabzan, yarım çekiyoruz. İpi dolayıp 2 gözenek sayıp üçüncüye trabzan yapıyoruz, yarım çekiyoruz ve kalanı beraber çekip bu şekilde bitiriyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Eksiltmeyi bu şekilde yapacağız. 3 sıra eksilterek öreceğiz. Bu sırayı tamamlayıp sık iğnesini yapıp geliyorum. Eksiltme noktasındayım. Son tepeye bir tane sık iğne yapıp 3 tane zincir çekip dönüyorum. Ve tekrar eksiltmeye geçiyorum. Üçgenin tepesine eksilteceğim. Üçgenin tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Üçgenlerin tepesine V'ler örerek sırayı tamamlıyorum ve sık iğnemi yapıp tekrar eksiltme noktasına geliyorum. Evet, 3 sıramızı bu şekilde tamamladık. 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk üçgenin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yarım çekiyorum. Tekrar ipi dolayıp öteki üçgenin tepesine bir trabzan yapıp beraber çekiyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane trabzan, yarım çekiyorum. İpi doluyorum. Üçüncü gözeneğe tekrar bir trabzan, yarım çekiyorum ve kalan ipleri beraber kapatıyorum. Bir daha iki zincir çekiyorum ve aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum, sık iğne sırası.
4 zincir çekip dönüyorum. Ve şu ilk V'yi kapatacak şekilde üçgen yapacağız. İpi doladım. Trabzanı yarım çekiyorum. Tekrar doluyorum. Üçüncü gözene tekrar trabzanı yarım çekiyorum ve kalan ipleri birlikte kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Tekrar dolayıp üçüncü gözene tekrar trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum ve kalan ipleri beraber kapatıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum ve ipi dolayıp son gözene trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip sık iğne sırasına geçiyorum. Dört tane zincir çekip dönüyorum ve şu tepeye 1 2 3. gözene bir tane trabzan yarım çekiyorum. Tekrar doluyorum. Üçüncü gözene bir tane trabzan yarım çekiyorum ve kalan ipleri beraber kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve son gözene bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar sık iğne sırası, bir tane zincir çekiyorum. Tepeye bir tane, zincir boşluğuna bir tane, tekrar tepeye bir tane, zincir boşluğuna 2 tane, tepeye bir, zincir boşluğuna 2 tane. Dört tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Üçüncü gözene tam şu tepeye bir tane trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Üçüncü gözene bir trabzan daha yapıyorum. Yarım çekiyorum ve tamamını birlikte kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve son gözene bir trabzan yapıyorum. Sayıyı teke düşürdük. Şimdi tekli sıramızda üçgen var. Sık iğne ve sık iğne üçgen şeklinde tamamı 9 sıra olacak şekilde askımızı örüyoruz. İlmeğimizi yapalım. Askısını birleştireceğiz. Şuradan gözeneğin tek ipini alaraktan
Şuradan tığımı batırıyorum. İpi araya alıyorum. Ve şunun da gözeneğin ortasından batırıp alttaki ipi alacak şekilde tığımı batırıp ipimi çekiyorum. Tekrar gözeneğin ortasından tığ batırıp karşıdaki parçadan da aynı şekilde gözeneğin ortasından tığ batırıp ipi 3 ipin içinden birden geçecek şekilde 3 ilmeğin içerisinden birden geçecek şekilde ipi çekiyorum. Evet, böyle. Şimdi şu askının içerisinden sık iğne döneceğim. Daha düzgün durması için. Hemen şuradan başlıyorum. Birleştirmeyi bitirdiğim yerden bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne sırasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve şu trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne sırasına 2 tane, bir tanesini şuraya, bir tanesini de trabzanla birleştiği yere şuraya 2 tane yapıyorum. 2 tane de boşluğa yapıyorum. Askının bu tarafını bu şekilde yapacağız. Trabzanla dönüş yaptığımız şekil bu. Sık iğneleri 2 tane, boşluklara 2 tane olacak şekilde yapıyoruz. Evet, askının öbür tarafını döndük. Öteki yarısını. Burada ise sık iğnelere 1 tane, boşluklara 3 tane sık iğne yaptık. Zincirli olan bölümdü burası. Sık iğnelere 1 tane, zincir boşluğuna da 3'er tane sık iğne yaparak bu tarafı da bu şekilde örmüş olduk. İç tarafını döndük sık iğne ile askının. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Bir de dışından, dış kenarlarından komple çantanın dış kenarlarından sık iğne yapacağız. Şuradan tığımı düz yüzü bana bakacak şekilde tığımı şu köşeden batırıyorum. Şuradan. İlmeğimi alıyorum. Ve komple çantanın etrafından, şu birinci parçasının etrafından sık iğne ile turluyorum. Çantanın askısında yaptığım gibi zincirli yerlere, zincir boşluğuna 3'er tane, sık iğne sırasına 1'er tane batıp trabzanlı yerde trabzan boşluğuna 2 tane, sık iğne sırasına 2'şer tane batıp sık iğne ile çantanın etrafını komple bu şekilde ördüm. Sık iğne sıramız tamamlandı. Şimdi öteki parçayla birleştirmeye geçeceğiz. Çantaların ters yüzleri birbirine bakacak şekilde, iç tarafta kalacak şekilde bir araya getiriyoruz ve askıları birleştirdiğimiz şekilde birleştiriyoruz.
Sık iğne sıralarının birbirine bakmasına dikkat edelim. Evet, bu şekilde denk gelecek şekilde öreceğiz. Şuradan artık bitiriyoruz. Başladığımız noktaya geldik. Ve çantamızın birleştirmesi bitti. Kenarı bu şekilde görünüyor. Sık iğneler birbirine bakacak şekilde. Evet, çantamız tamam. Çıt çıt için şöyle bir parça ördüm ve bunu bu şekilde dikeceğim. Karşıya da aynı şekilde bir parça öreceğim. Bunun için 11 tane zincir çekiyorum. Ve ilk zincirden başlayaraktan sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum ve her bir gözeneğe bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Aynı şekilde örüyorum. Bu sıranın da sonundayım ve şu son gözeneğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Geri dönmeyeceğim, yuvarlayacağım. 3 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Sonra şu araya bir tane yapıyorum. Tekrar şuraya, ilk başladığım nokta, tekrar şuraya 3 tane yapıyorum. Ve sonrasına her gözüne birer tane sık iğne yapıp başa kadar geliyorum. Şimdi son ördüğüm sık iğne sırası bana bakacak şekilde, doğru yüzü bana bakacak şekilde, bu ters yüzü, bu doğru yüzü. Doğru yüzü bana bakacak şekilde çıt çıtı yerleştireceğim. Bu şekilde çıt çıtları sabitleyip çantamızı dikeceğiz. Astarını nasıl hazırladığımı göstereyim. 2 parça astarlık kumaşımızı alıyoruz ve çantamızı üzerine koyup buralardan oyup çantamıza göre çizip kesiyoruz ve yanlarını dikiyoruz. Altına da bu şekilde dikiş atıyoruz. Yan dikişi çantanın 2 parçasını birleştirdiğimiz yere denk getirip bu şekilde dikeceğiz. Çıt çıtı da bu şekilde dikeceğiz. Ters yüzü çantanın içine bakacak şekilde.
Çantamızı tamamladık. Evet, bu şekilde görünüyor. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.